Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber One Piece karakterlerinden Monkey D. Luffy'yi yapacağız. I'm Luffy, the man who's gonna be king of the pirates. Hadi yapmaya başlayalım o zaman. Luffy, oğlum sen suya giremiyordun ya la. Öncelikle Luffy'nin 3 açıdan resimlerini çiziyoruz. Sonra da masamızı ayarlıyoruz. Gövdesi için ölçümler yaptıktan sonra elimize alüminyum telimizi alıyoruz. Yeteri kadar kestikten sonra büküp sağlamlaştırıyoruz. Ayaklarını yapıyoruz. Uzunluğunu yanlış hesaplamışım. Burayı büküp başı yapıyorum. İşte böyle bir şey oldu. Şimdi de kollarını yapmak için ölçümler alıyoruz. Tek bir tel kullanmayı planlıyorum. Yeteri kadar alüminyum teli kestikten sonra kollarının pozisyonunu elde etmek için gerekli yerlerden teli eğip büküyoruz. Hazırladığımız bu teli gövdeye sokup sağlamlaştırıyoruz. Hiç fena olmadı sanırım. Şimdi de elimize alüminyum folyomuzu alıyoruz. Gövdesini, sağ bacağını ve sol bacağını kaplıyoruz. İşte böyle bir şey oldu. Son olarak da elimize polimer kilimizi alıp iskeletin üzerini kapladıktan sonra fırına gitmek için hazırız. Luffy fırından geldi. Başını oluşturmak için kafasının üzerine parçalar ekleyip bunları iyice yapıştırıyoruz. Çene kafa ayrımları, göz boşlukları, burnunun ucu, burnun üst tarafı ve yan tarafları. Son olarak da burnunun altı. Şimdi de gülümseyen ağzının sınırlarını çiziyoruz. İçini boşaltıyoruz. Ve kesim izlerini kaybediyoruz. Dişlerini yapmak için enine ve dış taraflardan dikine çizgiler çekiyoruz. Kulağı için kafasına bir parça yapıştırıp şeklini verip deliğini delip kulağı tamamlıyoruz. Bu da diğer kulağı. Bu küçük üçgen parça Luffy'nin saçı olacak. Her birinin böyle şeklini verdikten sonra yüzeyini oluşturup bu şekilde birçok saç elde ediyoruz. Şimdi hazırladığımız saçları Luffy'nin başına yapıştırmaya başladık. Arka taraflara küçük, üst taraflara büyük saçlar yapıştırıyoruz. Luffy'nin saçları bu şekilde oldu. Çizimimiz üzerinden hasır şapkasının geleceği yeri belirleyip bu şekil kesip çıkartıyoruz. Bir parça kile yuvarlak bir şekil verelim. Burası hasır şapkasının siperliği olacak. Uygun yüzeyli bir nesne bulduktan sonra siperliğin üzerinde çalışmaya başlayalım. Şimdi de diğer tarafı. Burası da oldu. Siperliğin her iki tarafı da tamam. Şimdi bıçağımız yardımıyla siperliğin ortasında yuvarlak bir parça kesip
çıkartıyoruz. Ve bunu Luffy'nin başına geçiriyoruz. Nasıl? İş görür değil mi? Şimdi de şapkasının tepesi için siperliğin üzerine parçalar ekliyoruz. Ve bunları iyice yapıştırıyoruz. Yine uygun bir aletle şapkanın yüzeyini oluşturuyoruz. Bu uzun parçada şapkanın kenarındaki şeridi olacak. Fazla parçayı kesip şeklini tamamlıyoruz. İşte hasır şapkanın son hali. Gövdesini yapmak için Luffy'nin üzerine parçalar koyup iyice yapıştırıyoruz. Göğüs kaslarının üst kısmı, ortası ve alt kısımları. Burası da karın kasları olacak. Luffy, zayıfsın ama bayağı da kasın var ha. Gel bir kez daha fırına gidelim. Luffy fırından geldi. Şimdi ellerini yapmak için ön taraftaki telin ortasına parçalar ekleyip bunları iyice yapıştırıyoruz. Fazlalık kısımları kesiyoruz. Baş parmağı, üstteki elin parmakları, parmak uçları, alttaki elin parmakları, serçe parmağı. İki elde tamam. Şimdi de kıyafetini yapmak için sol kolunun üzerine parçalar ekleyip bunları iyice yapıştırıyoruz. Kıyafetin üst tarafı, kolun üst tarafı ve kıyafetinin kıvrımları. Ön tarafını da kestikten sonra kesim izlerini kaybediyoruz. Ön taraftaki ve arka taraftaki kıvrımlar. Sol kıyafet kolu tamam. Aynı şekilde de sağ tarafı yapıyoruz. Şimdi de pantolonunu yapmak için bacakların üzerine parçalar ekliyoruz. Ve bunları iyice yapıştırıyoruz. Üst taraftaki fazlalıklar, alt taraftaki fazlalıklar, yan taraflardaki fazlalıklar ve paça kısımlarındaki fazlalıklar. Şimdi de kesim izlerini kaybedip alt tarafı yuvarlaklaştırıyoruz. Pantolonundaki kıvrımları yapmak için bazı yerlere uzun ince parçalar ekliyoruz. Bunları iyice yapıştırıyoruz. Arka tarafı da aynı şekilde olacak. Fermuar bölümü şeklindeki bir parçayı ilgili yere yapıştırıyoruz. Burası da pantolonunun cebi olacak. Bu da diğer cebi. Arka ceplerini de yapıştırdıktan sonra ceplerin dikiş izlerini oluşturalım. Bunlar da pantolonun yan tarafındaki dikiş izleri. Son olarak da uygun bir modelleme aletiyle paçaların yüzeyini oluşturup pantolonumuzu tamamlıyoruz. Hazırladığımız bu parça belindeki kuşağı olacak. Üzerine istediğimiz gibi kırışıklıklar ekledikten sonra tek tarafını keselim. Bunu Luffy'nin beline dolayıp diğer tarafı da keselim. Ve iki tarafı yapıştıralım. Şimdi de belinden sarkan kuşağı yapacağız.
Bunun da her iki ucunu kesip istediğimiz şekilde kırışıklıklar yapalım. Ve bunu belinin yan tarafına uygun şekilde yapıştıralım. İşte pantolon ve kuşak tamam. Şimdi Luffy'yi fırına götürüyoruz. Luffy'miz fırından geldi. Bu parça kıyafetinin yaka kısmı olacak. Uygun şekilde kestikten sonra boynunun etrafına doluyoruz. İyice oturtup vücuduna yapıştırıyoruz. Bu parça da kıyafetinin sol ön tarafı olacak. Bunun da şeklini bıçağımızla keserek verdikten sonra ilgili yere koyuyoruz ve vücuduna yapıştırıyoruz. Burası da kıyafetinin diğer tarafı olacak. Bunun da şeklini bıçağımızla verip ilgili yere koyup vücuduna yapıştırıyoruz. Yapıştırdığımız bu 4 küçük yuvarlak parçada Luffy'nin ceketinin düğmeleri olacak. Bu parçayla Luffy'nin ceketinin arka alt tarafını yapacağız. Bıçağımızla gerekli yerleri kestikten sonra bunu dalgalandırıyoruz. Hazırladığımız bu parçayı yerine koyup her iki taraftan kıyafetine yapıştırıyoruz. Üst kısmını kesip sırtına oturtuyoruz. Bu parçalarda sırtındaki kırışıklıklar olacak. Bunları da koyup iyice yapıştırıyoruz. Bacaklarına parçalar ekleyip bunları yapıştırdıktan sonra ayaklarına da parçalar ekleyip bunları da yapıştırıyoruz. Sol ayak parmakları ve sağ ayak parmakları. Bu parçalar da terliklerinin tabanları olacak. Yere koyduktan sonra Luffy'yi üzerlerine basmasını sağlıyoruz. Terliklerin fazla kısımlarını kesiyoruz. Bir ipi ayak baş parmağının oraya getirip yan tarafına yapıştırıyoruz. Ve arka tarafından da bir ip geçiriyoruz. Sol terliği tamam. Bu da diğer terliği. Luffy son kez fırına gidiyor. Luffy son fırından da geldi. Şimdi törpümüzle bazı yerleri törpüleyeceğiz. Bacakları, kıyafeti ve şapkası. Törpüleme de bitti. Şimdi boyama zamanı. Öncelikle elimize açık ten rengini alıyoruz. Bu renkle Luffy'nin yüzünü, gövdesini, ellerini ve bacaklarını boyuyoruz. Kırmızıyla şapkasındaki şeridi ve ceketini boyuyoruz. Luffy, şimdi senin her yerin uzuyor ya. Yani her yerin mi uzuyor? Takiben elimize aldığımız mavi boyayla Luffy'nin pantolonunu boyuyoruz. Sarı renk ile belindeki kuşağı boyuyoruz.
Açık kahverengi ile hasır şapkası ve şapka siperliği. Bir tık koyu kahverengi ile de terlikleri. Altın sarısıyla ceketinin düğmeleri. Açık bordoyla göğsündeki yara izi. Beyaz renkte gözlerinin beyazı. Dişleri ve pantolonunun paçaları. Siyah boyayla saçları ve terliğinin ipleri. Elimize siyah ince uçlu asetat kalemimizi alıyoruz. Bununla Luffy'nin kaşlarını, kirpiklerini, göz bebeklerini ve yüzündeki yara izini boyadıktan sonra Luffy'miz hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yaptığım Luffy'yi beğenmişsinizdir. O kendini beğenmişe benziyor. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Luffy, ne oldu ya? Tayfanı mı arıyorsun? Vallahi burada hiçbirisi yok. Bir tek sen varsın. Ama aboneler isterse yapmaya başlayabilirim. Hasır şapkan da çok güzel oldu. Belindeki kuşağın da rüzgarda uçuşuyor. Beni diğer sosyal medya ağlarından da takip edebilirsiniz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yo!